Evet efendim, 8'de Sağlık'ta şu anki konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin. Öncelikle programımıza hoş geldin Nurettin. Ben Nurettin diyorum, neden diyeceksiniz? Çünkü o benim çok eski tanıdığım, çok başarılı bir hekim adayıydı onu tanıdığım zamanlar. Ve üniversiteyi birincilikle bitirmişti ve o dönemde de çok başarılıydı. Sonraki meslek hayatında da onu böyle gizliden de olsa takip ettim daima ve başarılarına şahit oldum. Şu anda da programımıza konuk oldu sağ olsun. Ve ülkemizin yetiştirdiği en değerli hekimlerden birisi olarak onu takdim etmekten gerçekten gurur duyuyorum. Sizin bu güzel konuşmanıza çok heyecanlandık hocam gerçekten. Sağ olsunlar. Hoş geldiniz Nurettin hocam Hoş diyelim bulduk, ben de. teşekkür ederim. Ben de kısa Hocam sayesinde çok güzel Sağ anlattı sizi olsunlar. gerçekten. Gerçekten ben de çok mutlu ve memnun oldum. Ben de kısa bir şey geçeyim. Belki öğrendiğimiz öğrencilik hayatımızda diyeyim pek çok kilit şeyleri Fatih Bey'den öğrendiğimi ben de burada belirtmek isterim. Ay ne kadar Çok güzel. teşekkür ederiz, sağ olun. Şu anda tabii tüp bebek uzmanı olarak görevini ifade ediyorsun ve bununla ilgili çok ciddi deneyimlere sahip olduğunu duyuyoruz. Rahmin doğuştan gelen şekil bozuklukları her zaman müdahale gerektirir mi diyerek ilk sorumuza direkt konumdan girelim. Evet. Şimdi rahimde şekil bozuklukları aslında bizim rastladığımızdan daha sık olduğunu fark ediyoruz. Nasıl ki normal gebe kalmış bir kadının doğum ve sezaryenı gerçekleştiği anda fark ediyoruz ki aslında bu kadın doğuştan bir rahim bozukluğuna sahip. Ancak daha önce hiç rahim filmi çekilmediği için ya da fark edilmediği için bu şekilde hayatına devam edebilmiş. Ancak ki bize çocuk sahibi olmakta zorlandığı sırada gelen bir kadının rutin tahlillerimiz içerisinde olan rahim filmi, histerosalpingografi dediğimiz rahim filmi çektiğimizde rahimin bazen çift rahim dediğimiz ya da kalp şeklinde rahim dediğimiz veya perdeli rahim dediğimiz pek çok yarım rahim dediğimiz doğuştan gelen bazı arızalarla doğduğunu fark ediyoruz. Ve bunların bazıları çocuk sahibi olmakta gerçekten bizim işimizi zora sokuyor. Peki bunun sıklığı nedir toplumdaki? Yani oldukça sık görülen bir şey mi? Aslında %5 ile 10 arasında değişiyor ve ailesel birikim gösterebiliyor. Yani biz sorgularken kız kardeşinizde, teyzenizde, ablanızda, annenizde böyle rahim bozukluğu var denmiş mi? Çok erken doğumlara sahipler mi? Örneğin 6. ayında doğum yap. Annem hep 6 aylık, 7 aylık doğum yapıyor diyen bir anne adayının aileden gelen bir rahim şekil bozukluğu olabileceği aklımıza zaten geliyor ve derhal bununla ilgili bir basit bir röntgen filmiyle teşhis konabiliyor. Peki hocam biz kadınların en çok sorun çektiği miyomlar. Evet. Bu rahimdeki miyomlar kısırlık sebebi mi? Şimdi miyomlarda rahimde yerleşim yeri çok önemli. Kimi zaman bebeğin yerleştiği mukoza endometrium dediğimiz bölüme yerleşen miyomlar kesinlikle kısırlık nedeni olur. Ancak kas içine gömülmüş, rahim için herhangi bir kabartı, çıkıntı yapmayan ki filmlerde bu çok net gözükebilir, ultrasonla da çok rahat teşhis koyabiliriz. Miyomlara çoğunlukla ameliyat yapmıyoruz ve takip ediyoruz. Ve burada rahim miyomun da çapı çok önemli. Örneğin 2 santim, 1,5 santimlik bir miyomu gördüğümüzde sadece hastamıza bununla ilgili bilgi veririz. Deriz ki sizde 1,5 santim çapında bir miyom var ve kasta gömülü vaziyette. Çocuk sahibi olmamızla ilgili herhangi bir engel teşkil etmemekte. Ancak biz bunu yılda bir muhakkak kontrol ettirelim. Çapında bir büyüme ya da rahim içerisine doğru bir kabarma, yer işgal etme gibi bir durum söz konusu olduğunda da bunlar çok kolay işlemler. Histeroskopi dediğimiz kapalı endoskopik ameliyatlarla 20 dakikada, 15 dakikada rahatlıkla yapabileceğimiz komplikasyon oranı çok düşük. Basit işlemler aynı zamanda bu konuda rahatlatmak isterim. Takipte de devam edebiliriz. Ama her miyom ameliyatlık değildir Değildir diyorsunuz. kesinlikle. O zaman kadınlarımız çok korkmasınlar. Evet herkeste miyom olabilir ama Tabii. ameliyatlık olanın içinde farklı bir tedavilerimiz Tabii ki. var diyorsunuz. Evet. Peki endometrium dediğimiz yani rahim iç duvarına endometrium diyoruz tıpta. Bunun yeteri düzeyde kalınlaşmayan bir grup hasta var ki Evet. bunlar muhtemelen gebe kalamıyorlar ya da tüp bebekle ilgili bir takım prosedürlere ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Bunun çözümü var mı acaba? Tüp bebekte gerçekten zorlandığımız bir başlık. Endometriyumun yeterli kalınlaşamaması. Konvansiyonel günlük rutinde kullandığımız ilaçlar bazen bu konuda bizi yarı yolda bırakabiliyor. Son dönemlerde artık doğal tedavi dediğimiz, yani bir kadın nasıl hamile kalabiliyor kendi kendine? Bir yumurtası büyüyor, çatlıyor ve ilişki ve beraberlik sonrasında bu yumurta dölleniyor. Çatlayan yumurta korpus luteum dediğimiz bir aslında bir organ haline geliyor. Yani hormon üreten bir fabrika gibi düşünmek lazım bunu. Ve onun salgıladığı hormonlar vücutta pek çok dengeyi gebelik lehine düzenlemeye çalışıyor.
Rahim hazır olduğu anda da eğer bebek, daha doğrusu yumurta döllendiyse gebelik hasıl oluyor ve bizler hepimiz bu şekilde dünyaya gelmiş bireyleriz. Ancak bizim endometrium kalınlaşması ile ilgili sorun yaşadığımız hastaların çoğu bizim ilaçla kalınlaştırmaya çalıştığımız hasta grubudur bunlar. Yani pek çok tedavi protokolünde günlük hap, iğne ya da bant dediğimiz östrojen içeren ilaçların uygulaması sonucunda yeterli kalınlık elde edemediğimiz hastalara geriye dönüp sadece doğal bir şekilde takip ederek, hiçbir müdahale etmeden ilaçsız tedavi dediğimiz bir yöntemle yumurtayı takip ediyoruz. Dominant folikül dediğimiz çatlamaya aday yumurtayı keşfedip onun hormonal olarak kendi kendine rahimi de hazırlamasını sadece bekliyoruz. Bu şekilde çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani o yumurtayı takip ediyorsunuz ve yumurtanın çatladığındaki hormonal düzeyine göre rahminde kendini hazırladığına şahit oluyoruz. Zaten donmuş olarak bekleyen embriyomuz var. Sonuçta bizim rahim kalınlaşma ile ilgili problemimiz, endometrium kalınlaşamayan hastalar, donmuş embriyo transferi yapma esnasında karşılaştığımız bir sorun bu. Rutinde olmayan bir sorun. Ama kadının normal endometriyumunu değil, donmuş embriyoyu transfer ederken karşılaştığımız bir sorun. O halde donmuş embriyoyu çözme zamanını belirlerken kendi büyüyen ve çatlayan yumurtasının yarattığı o mikro çevreyi, hormonal düzeyi takip ederek natürel tedavi dediğimiz bir tedavi yöntemiyle bu sorunu aşmış oluyoruz. Yine tüp bebek yapıyorsunuz aslında. Tabii. Ama kendi yumurtasının vermiş olduğu hormonların etkisini kullanarak. Yararlanıyoruz. Çok Daha güzel, doğru çok tabir, enteresan. evet. Çok enteresan bir. O zaman tüp bebeğin tutmama imkanı denilen bir şeyde de daha fazla başarı almalısınız. Başarı şansını değil mi hocam? artıran bir Daha yöntem. Çünkü Kesinlikle. o takipte de dediğiniz gibi normal yollarda döllenme yerine aslında biz buradan takiple birlikte alıyoruz gibi. Çok doğru, Evet, çok çok güzelmiş gerçekten. Ben de çok daha yeni duydum hocam. Evet. Peki hocam, tüplerde sıvı birikimi olan hastalar da vardır biliyorsunuz. Bunlar mutlaka tedavi, ameliyat, nasıl bunları yönetiyorsunuz? İlla ameliyat olmaları gerekiyor mu? Büyük oranda ameliyat gerekebiliyor. Şöyle ki, şimdi tüp dediğimiz organ bir 15 santim, 18 santim bir ince bir boru düşünelim. Bu borunun amacı aslında çatlayan yumurtayla ilişki sonrası spermin vajen yoluyla rahime geçerek tüplerde bir buluşma sağlamamız gerekiyor. Normalde bütün gebelikler, bizim yani doğal olarak oluşmuş gebeliklerin hepsi tüpün içinde oluşuyor. Bizler hayata tüpte başlıyoruz. Tüp dediğimiz iki tane sağ ve solda yumurta ile rahimi birleştiren kanalın içinde döllenme gerçekleşiyor. Döllenme yaklaşık 5 gün içinde yumurtanın rahime doğru bir göç yapması gerekiyor. Eğer bu göçü yapamazsa, başaramazsa zaten dış gebelik oluşuyor. Dış gebelik dediğimiz olay onu budur. soracaktım hocam. Zaten her gebelik dış gebelik olarak başlar. Annemizin rahminde biz de bu şekildeydik. Ve 5 gün sonra bu göçü tamamlayarak rahime düşmesi gerekir. Göçü tamamlayamayanlarda dış gebelik oluyor o Göçü zaman. tamamlayamayanlarda dış gebelik olur. Ancak bir kadının tüpü tıkalı dendiğinde bu tıkanma seviyesi tam rahim çıkışına denk geliyorsa, ki proksimal diyoruz buna, rahime en yakın nokta. Bunda hiçbir sorun yok. Biz buna direkt tüp bebek tedavisi, doğrudan tüp bebek tedavisiyle gebelik elde edebiliriz. Ancak tüpün uç noktası, yani yumurtalığa yakın distal dediğimiz uzak noktada bir tıkallık varsa o zaman ne oluyor? Bir kere zaten gebe kalma şansı yok o yumurtalıktan, o tüpten. Ancak o mesafe, 15 santimlik mesafe içerisinde sıvı birikmeye başlıyor. Ve bu sıvı hareket halinde sağdan sola dönerken, ayağa kalkarken rahim içine yavaş yavaş akıntı, ki zaten kadınlar bunu söylüyor. Benim zaman zaman akıntılarım geliyor su şeklinde. İşte bu su tüpte biriken sıvı. Ve bu biriken sıvı, biz tüp bebek yaptığımız bir hasta ise embriyo yerleştikten sonra o sıvı embriyo ile temas edince onun tutunma sürecini olumsuz etkiliyor. O sebeple biz bu hastalarda laparoskopi ile, kapalı ameliyatla tüpü daha da rahime yakın olan noktadan kendimiz kapatıyoruz. Zaten uç taraftan kapalı, tamiri mümkün olmayan bir organ çünkü. Biz daha da proksimal yönden tıkayarak o sıvının rahim içine dönmesine engel olmuş oluyoruz. Peki bunu yaptığınızda o sıvı orada birikip bir kist haline gelebilir mi? Bunun da çok güzel sordunuz. Bunu önlemek için en yakın noktayı kestiğimizde onun tüp tarafında olan kısmını açık bırakıyoruz. Böylelikle o sıvı zaten karın içine boşalıyor. Periton aracılığıyla zaten emilebiliyor. Herhangi bir arıza ve problem yaratmıyor. Yoksa dediğiniz gibi ölü boşluk olarak kalmış olsa apseleşme, enfeksiyon, pek çok ağrı, kisleşme gibi bir sonuç doğurabilir. Peki o distalde
tıkalı dediğiniz kısmı mikro cerrahi yöntemleriyle kesip dikmeniz mümkün olabilir mi? Bu da çok denenmiş aslında. Çok bayağı bu konuda ameliyat teknikleri de geliştirilmiş. Ancak uzun vadeli sonuçlarında hem dış gebelik şansını 10 kat kadar artırdığı görülmüş. Çünkü çok naif bir doku, dikişle, müdahaleyle fibrozis ya da yine parsiyel tıkanmalara neden olabiliyor. Doğal gelişen bir gebeliğinde bu sefer yine ektopik dış gebelikle sonuçlanması neden olduğu için bu daha pratik ve kolay bir yöntem olarak gözlenmiş. Aslında bu soruyu sormamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Bazı insanlar tüplerini bağlatıyorlar. Evet. Çift taraflı olarak. Evet. Ve aradan belli bir zaman geçiyor, vazgeçiyor mesela. Tabii. Ve o tüpünü açtırmak istiyor. Bu açılabilir mi? Aslında sorusunun da aslında bir farklı bir versiyonu oldu. Burada şunu söylemek gerekir. Bir tüp kendiliğinden kapandıysa, kendiliğinden doğuştan tıkalı olmayan bir şey, ya 30 yaşına gelmiş ve bizim film çektiğimizde, rahim filmi çektiğimizde tıkalı gördüğümüz anda soruyoruz herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi? Çünkü apendektomi geçirdi veya safra kesesi ameliyatı geçirdi, başka bir karın içi enfeksiyonu oldu, tıkanmış olabilir. Ama hiçbir sebep yokken tıkandıysa bunlar genelde pelvik enflamatör hastalık dediğimiz klamidya türü ve ciddi problem yaratan enfeksiyonlar var. Dışarı pek yansıma yapmadan tüpü tıkayan, tüpte yapışıklık yapan, yumurtayla rahimi yapıştıran gerçekten sıkıntılı enfeksiyonlar bunlar. Ve bundan artık tamiri çok mümkün olmuyor. Mikrocerrahi de kullansak uzun vadede, orta vadede bizim için hep olumsuz sonuçlar dönmüş. Bu sebeple daha proksimalden tıkayıp yolumuza devam etmiş oluyoruz. Peki tüpleri bağlanmış olan kişilerin açılma şansı var mı yok Var, mu? tabii ki var. Yani- Çünkü onu bir hekim Evet. müdahaleyle bağladı. Tabii ki onu tekrar açma şansı var. Bu konuda problem olan kişiler için gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet efendim, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin bizlerleydi ve bizlere vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden aynı hızla devam ediyor. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada diş hekimi, protez uzmanı Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'nun görüntüleri var. Hep beraber izliyoruz.